Merhaba arkadaşlar. Bu seride birlikte Procreate'in ayarlarına göz atacağız. Ayarlar çoğunlukla kişisel tercihlere göre şekillendiği için şu ayar kesinlikle böyle olmalı gibi bir bilgi paylaşmayacağım. Ancak her konuyu ele alarak hangi ayarın ne işe yaradığını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu kursun serisini tamamladığınızda uygulamayı uzman bir kullanıcı gibi her yönüyle öğrenmiş olmanızı umuyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda veya özelden bana ulaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak standart bir ekran büyüklüğünde kanvas oluşturuyorum. Galeri yazısının hemen yanında bir ayar işareti olduğunu görüntüleyeceksiniz. Buraya bastığımızda ekle, kanvas, paylaş, video, tercihler ve yardım gibi birçok seçeneği görüntülemiş olacaksınız. Önce ekle seçeneğinden bahsedelim. Burada kanvasınıza dosya, fotoğraf ekleyebilir, yeni bir fotoğraf çekebilir ya da metin ekleyebilirsiniz. Fotoğraf ve metin eklemeyi zaten biliyorsunuzdur. Bu konuda daha fazla detay vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çalışmanızda istediğiniz fotoğraf ve metinleri burada fotoğraf ekle veya metin ekleden ekleyebilir ya da yeni bir fotoğraf çekecekseniz iPad'inizden fotoğraf çek menüsünü kullanabilirsiniz. Bir dosya ekle seçeneğinin üzerinde biraz durabiliriz. Bu seçenekle Procreate ile yapılmış bir çalışmayı katmanlarıyla birlikte yani proje formatında tabletinize aktarabiliyorsunuz. Örnek çalışmalar ya da projelerinizi revize etmeniz için oldukça kullanışlı oluyor. Örneğin benim bir projem dosya formatımda size gönderdiğimde tüm katmanlara ve ayarlara erişerek istediğiniz değişiklikleri yapabilmeye başlıyorsunuz. Kes, kopyala, kanvası kopyala ve yapıştır seçenekleri. Şimdi kes ve kopyala da zaten adı üstünde kesip kopyalayabileceğimiz işlemlerdir. Örneğin bir yuvarlak çizelim. Ben bu yuvarlağı tek tek çizmek yerine aynı boyutlarda kopyalamak ya da bunu kesip başka bir yere aktarmak istiyorum. Yani tekrar bozmak istemiyorum. Ayarlardan kese basarsam direkt o seçeneği, tasarımımı kesiyor zaten. Yapıştır dediğimde de tekrar yapıştırıyor ve ben bunu tekrar çizmek yerine istediğim alana taşıyabiliyorum. Bize bayağı bir kolaylık sağlamış oluyor. Tekrar bu butona basarsanız yerini de sabitlemiş olursunuz. Bir de kopyala seçeneğiyle devam edelim. Bunu kopyaladı şu an için bu tasarımımızı. Yapıştır dediğimizde hemen üzerine bir kere daha yapıştırıyor ve bunu sağa sola istediğimiz alana kaydırabiliyoruz. Hatta büyütme küçültme gibi işlemlerde de bulunabiliyoruz. Bu iki seçenek arkadaşlar mevcut katmanımızdaki objeleri ya da tasarımları kopyalamamıza olanak tanıyacaktır. Bir de aşağıda kanvası kopyala seçeneği var. Onu da şu şekilde göstermek isterim. Yeni bir katman oluşturmuş olduk. Buraya da kırmızı bir kare çizdiğimizi varsayalım. Şimdi biliyorsunuz burada kes kopyala dersem şu an mevcut katmandaki yani kırmızı olan kareyi bana kopyalamama ya da kesmeme olanak tanıyacak ve yapıştırmama olanak tanıyacaktır. Deneyelim. Kopyala diyorum. Yapıştır diyorum. Yapıştırdı. Gördüğünüz gibi ikinci karemi de oluşturmuş oldum. Bir de kanvası kopyala seçeneğini öğretelim. Kanvası kopyala seçeneği ise bütün katmanları yani şu an ekranda gördüğünüz tüm tasarımı kopyalamamıza olanak tanıyor. Tekrar yapıştır dediğimizde gördüğünüz gibi bütün kanvası yapıştırmamıza olanak tanıyacaktır. Yani kanvası kopyala seçeneği ise ekrandaki bütün olduğu gibi yani bir ekran görüntüsü almak gibi düşünebilirsiniz. Hepsini tamamen kopyalamamıza olanak tanıyacaktır. Evet, diğer ayarlardan devam edelim arkadaşlar. Şimdi ikinci seçeneğimiz olan eylemler menüsündeki Canvas seçeneği. Burada öncelikli olarak kırp ve boyut değiştir seçeneği bizleri karşılıyor. Kırp ve boyut değiştir seçeneğine bastığımızda bunu bir önceki dersimizde zaten detaylı bir şekilde anlatmıştık. Burada ayarlar kısmına girdiğinizde bu seçenek üzerinden kanvasınızın boyutunu yine çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz. Yani çalışma sırasında bir değişiklik kararı alırsanız bunu direkt olarak buradaki menüden yapabiliyorsunuz. Ayarlar menüsünden. Hatta direkt ayarları kullanmadan da şu şekilde seçeneklerle bitti dediğinizde kanvasınızı doğrudan kırpmış, boyutlandırmış yani yeniden bir boyutlandırma sürecine sokmuş oluyorsunuz. Evet, Canvas seçeneğindeki diğer bir ayar animasyon desteği. Animasyon desteği küçük çaplı animasyonlar oluşturmamıza olanak tanıyacaktır. Onu da küçük bir örnekle göstermek isterim. Şöyle bir basit bir çizim desteğiyle beraber kelebeğe benzer bir şey çizmeye çalıştım. Biraz elimin uzanması zor oluyor çekimden kaynaklı. O yüzden tasarımda daha çok hani Procreate'i kullanmaya yönelik bilgiler vermeye çalışıyorum sizlere. Şimdi buradan arkadaşlar animasyon desteğini tıklayalım. Kopyala diyeceğim.
Evet, bir önceki görüntüyü kopyaladım. Bir sonraki sayfaya yapıştırdım. Hareketlilik açısından birazcık esneme payını değiştirdim. Sonra kare ekle deyip tekrar yapıştır diyeceğim. Serbest biçim şu şekilde. Kare ekle diyeceğim. Tekrar yapıştır diyeceğim. Serbest biçim şeklinde yapıştırma işlemlerini tamamlamış olacağım. Çok basit, yani bu çok uğraştığım bir işlem olmayacak. Sadece size göstermek amacıyladır. Oynat dediğimde gördüğünüz gibi çok basit animasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde animasyonlarınızda da, basit animasyonlarınızda da bu ayarı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, diğer ayarımıza geçelim. Yine Canvas seçeneği üzerindeyiz. Animasyon desteğini az çok göstermeye çalıştım sizlere. Bir de sayfa desteğini gösterelim. Sayfa desteği de daha önceki bölümümde yine göstermiştim ders olarak sizlere, ama yine burada da kısaca hatırlatalım sizlere arkadaşlar. Burada herhangi bir tasarım yaptınız ve tasarımlarınızın devamlılığı varsa, sürekliliği varsa tekrar tekrar ayrı ayrı tasarımlar yapmak yerine yeni sayfa oluşturup farklı bir tasarımınızı yapabilir. Bu şekilde sayfa sayfa tasarımlarınız arasında bir bağ oluşturabilirsiniz. Yani birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa gibi de düşünebilirsiniz aslında. Sayfa desteği de bu işleme yaramaktadır. Sayfa desteğini göstermek istediğim bir durumda şu. Örnek veriyorum, şuraya bir sayfa yaptık. Buraya farklı bir işlem yaptık. Bunları buradan silemiyoruz arkadaşlar. Bunu silmek isterseniz, mesela bu sayfayı silmek isterseniz direkt sayfa 4, sayfa 3 şeklinde katmanlar menüsünden siliyoruz. Burada katman katman oluşmuyor işlemleriniz ama katmanlar menüsünden silebiliyoruz. Çizim örneği. Evet, çizim örneği menüsü Canvas üzerinde sanal referans çizgileri oluşturur arkadaşlar. Bu özellik teknik çizimler veya simetrik çalışmalar yaparken oldukça faydalıdır. Çizim örneği açtığınızda otomatik olarak bir kareli referans çizgisi görüyorsunuz şu an için. Alt kısımda bu çizgilerin ayarlarını yapabileceğimiz farklı bir seçenek beliriyor. Çizim örneği düzenle seçeneği. Buradan çizgi boyutunu, kalınlığını, opaklığını yani şeffaflığını kişiselleştirebilirsiniz. Destekli çizim. Şuradaki destekli çizimi açtığımızda arkadaşlar bitti diyelim hatta. Çizimlerinizin daha stabil olmasına olanak tanıyor. Bu özellikle teknik çizimlerde veya simetrik çalışmalarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Çizim örneğinizi açtıktan sonra elinizin titremesi veya hızlı hareketler çizimlerinize yansımıyor. Böylece hata payını neredeyse sıfıra indirebilirsiniz. Bir destekli bir desteksiz olmak üzere hızlı çizgiler atmaya çalışalım. Şu an destekli açık biliyorsunuz. Bakın çizgilerde hiçbir bozulma olmayacağını görüntüleyeceksiniz. Bir de kapatalım. Hani bu tabii ki şu an hiç özenmeden çiziyorum. Aradaki farkı az çok anlamışsınızdır. Yani tabii normalde tasarımlarda destekli çizim kullanmak biraz zor olabiliyor. Ama özellikle teknik işler yaparken, elinizin kaymaması gereken ince detaylar yaparken bu destekli çizimi de açabilirsiniz. Evet, çizim örneklerinde ikinci seçenek izometrik seçim. Buradan da görüyorsunuz kare yerine izometrik bir form açılıyor. İzometrik seçimde çizimlerinize derinlik katabilir, 3 boyutlu tasarımlarınızı daha kolay çizebilirsiniz. Evet, hızlı hızlı sizlere birkaç örnek göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bunun gibi tasarımlar oluşturmaya çalışabilirsiniz izometrik çizimlerinizde. Perspektif seçeneğiyle perspektifinizle ilgili tek bir nokta koyuyorsunuz öncelikle arkadaşlar. Daha sonrasında perspektifinizi nereye doğru belirlemek isterseniz oraya doğru belirliyorsunuz. Bitti dediğinizde gördüğünüz gibi referans çizgileri oluşturdu bize de perspektifle ilgili. Ona göre perspektif çalışmanızda bu ayarı da kullanabilirsiniz. Evet, son ayarı olan simetri ayarıyla devam edelim. Bir tarafa yaptığınız çizimin diğer tarafa dengeli bir şekilde aktarılmasını sağlayacaktır. Bu da özellikle mandala gibi simetrik çalışmalarınızda çok kullanışlı olabiliyor. Biraz önce yaptığım kelebekte aslında ben çift yönlü bir simetri aşaması kullandım. Onu da seçenekler kısmından dikey, yatay olmak üzere, dörtlük ve radyal olmak üzere birçok seçenekte kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim size radyal bir seçenekte. Evet, bir sonraki menümüz olan paylaş ayarları menüsünde ise projelerinizi farklı formatlarda paylaşabiliyorsunuz. Projenizi tüm katmanlarla birlikte paylaşmak isterseniz katmanları paylaş seçeneği bulunuyor şu aşağı kısımda. Tamamlanmış halini değil de katman katman, yani biraz önce belirtmiş olduğum gibi dosya şeklinde paylaşmak isterseniz buradan katmanları paylaş seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu da projeyi başkalarına göndermenize ve onların katmanlar üzerinde değişiklik yapmalarına olanak tanıyacaktır.
Ya da bitmiş çalışmanızı şuradaki formatlarda doğrudan birine gönderebilir ya da cihazınıza kaydedebilirsiniz. Video ayarları sayesinde tüm işlemlerinizi arka planda kaydedebilir, hızlandırılmış bir şekilde izleyebilir ve dışarı aktararak sosyal medya veya müşterilerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hızlandırılmış kayıt seçeneği açıksa, burada yapmış olduğumuz tüm işlemler, ben şu an çiziyorum hızlı hızlı, bastığımız andan itibaren kanvasımızı açtığımız ilk dokunmamızdan itibaren tüm işlemlerimizi arka planda kayıt altına alıyor. Bu aslında yavaş yavaş yaptığınız tasarımların hızlandırılmış görüntüsü çok güzel olabiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili hatta bir video var mıydı göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, ben mesela daha öncesinden şöyle bir tasarım yapmıştım. Bunun hızlandırılmış şeklini sizlere göstermek isterim. Bakın çok basitten başlıyor aslında tasarımlarımız. Evet, en sonunda da tamamlanmış halini gösteriyor bizlere. Çalışmanızı arkadaşlarınıza gönderebilir ya da kendiniz izlemek isterseniz her zaman bu ayarı da kullanmaya devam edebilirsiniz. Tercihler menüsü altında ışık modunu ayarlayabilirsiniz. Beyaz ışık göz yorduğu için genellikle karanlık mod öneriyorum. Ancak tamamen kişisel tercihinize bağlı oluyor. Procreate'inizi isterseniz şöyle beyaz ışık modunda kullanabilir. İsterseniz benim gibi karanlık modda kullanabilirsiniz. Sağ el arayüzü. Sağ el arayüzü de biliyorsunuz fırçalarımızın büyüklüğünü, küçüklüğünü, kalınlığını, inceliğini, opaklığını ayarladığımız bir barımız var. Bunu sağ veya sol şeklinde ayarlamamıza olanak tanımaktadır. Siz de nasıl rahat ediyorsanız, nasıl alıştıysanız ona göre bir seçimde bulunabilirsiniz. Fırça dinamiği ya da dinamik fırça ölçeklendirmesi diyelim. Projenizin türüne göre değişebilir. Örneğin fırça boyutu dinamik olarak değiştirmek çizimlerde daha tutarlı sonuçlar almanıza yardımcı olabiliyor. Örnek veriyorum, bunu daha açıklayıcı size iletmek istedim. Evet arkadaşlar, şöyle bir kare çizelim. Evet, dinamik fırça örneği açık şu an. %20'lik fırçamla çiziyorum. İnce bir çizgi çizdi. Yaklaşıyorum, ince bir çizgi çizdi. Daha da yaklaşıyorum, ince bir çizgi çizdi. Yani çizgilerimin hepsinin boyutu aynı oldu. Fakat dinamik fırça ölçeklendirmesini kapattığımda çizgi çizdim. Diğerlerine göre gördüğünüz üzere daha kalın bir çizgi oluşturdu. Yakınlaştırdım. Çizgimin boyu değişti. Yakınlaştırdım. Çizgimin boyu değişti. Yani bu ikisi arasındaki fark şu oluyor arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz çalışmalarımıza böyle detaylı yakınlaştırıp çalışabiliyoruz. Eğer orada fırça boyutunuzun hiçbir şekilde değişmemesini, yani bu çizgilerinizin aynı kalmasını istiyorsanız dinamik fırça ölçeklendirmesini açık hale getirebilirsiniz. Fakat yakınlaştıkça çalışmama göre fırçamın boyutu oransal olarak küçülsün ya da büyüsün diyorsanız o zaman bunu kapalı olarak tutabilirsiniz. Evet, bir sonraki yarımız kanvası yansıt. Yani mesela bu kanvasınızı bir monitör üzerinden çalışacaksanız ve farklı bir ekran üzerine yansıtarak işlem yapacaksanız kanvası yansıtı açabiliyorsunuz. Kanvasınızı yansıtmak için AirPlay veya kablo ile ikinci bir ekrana bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fırça imleci, burada gelişmiş fırça imleci gibi de ayarlar bulunmakta. Fırça imleci de arkadaşlar gördüğünüz gibi fırçanızın dokunduğu yere yuvarlak olarak gösteriyor sizlere. Boyayacağınız yeri, örnek veriyorum, ben şöyle boyamak istiyorum. Boyayacağım yerin alanını bana doğrudan göstermiş oluyor. Ya da bastırdığınızda büyütüyor. Otomatik düzeltti. Bastırdığınızda büyütüyor. Daha hafif bastırdığınızda küçültüyor. Yani fırçanızın etki ettiği alanları gösteriyor. Bu da yine ince detaylı çalışmalarınızdan işlerinizi kolaylaştırabilecek. Hareket denetimlerine gelelim arkadaşlar. Mesela leke. Hareket denetimlerinde sil kısmı, destekli çizim kısmı, göz damlası, quick shape yani hızlı şekil oluşturma, quick menü, tam ekran, katmanı temizlemek, kopyalamak veya yapıştırmak, katman seçmek, dokunmadan algılama gibi genel ayarlarla ilgili birçok alanı sizlere kendinize göre kişiselleştirme alanı veriyor. Mesela lekeleme kısmında ben dokunuşla lekeleyebileceğimi belirtmişim. Örneğin
parmağımı dokunduğumda fırça dahi seçili olsa bu tek parmak lekeleme işlemini yapıyor. Yani örnek veriyorum, çalışmada tekrar burayı seçmek yerine ben hızlı hızlı lekelememe olanak tanıyacaktır buradan işlemlerimiz. Renklerin karışmasına olanak tanıyacaktır. Bu tarz ayarlarınızın hepsini de kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada birçok ayar var hareket denetimleri kısmından. Mesela silme işlemi de aynı şekilde. Mesela dokunuş ayarladığım zaman, bitti dediğim zaman artık parmağım silme işlemi görecek. Şuraya hemen sileyim. Hatta küçültüp sileyim. Şeklinde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar tamamen sizin kişiselleştirebilecek, sizin kendi rahatlığınız ve konforunuza göre çizimlerinizi değiştirebileceğiniz ayarlar olduğu için belirtmiş olduğum gibi bunu şu şekilde yapın, bu şekilde yapın demiyorum. Ama ben leke kısmını çoğu zaman kapatıyorum. Neden kapatıyorum? Yanlışlıkla elim değerse ya da farklı durum olursa çalışmamda beni uğraştırmasın diye kapalı olarak belirtiyorum. Burada hızlı geri alma gecikmesi, seçili maske görünürlüğü gibi alanlar var. Bunları da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela hızlı geri almada şöyle göstereyim. Bakın parmağım basılı tuttuğumda hızlı geri alma işlemi başlıyor. Bunun o saniyesini belirliyor aslında. Bunları ben kendi otomatik olarak Procreate'in belirlemiş olduğu standart ayarlarda kullanıyorum. Değiştirme gibi bir işlemim olmuyor. Onu da siz yine istediğiniz ölçüde değişiklik yapabilirsiniz, ihtiyaç duyarsınız. En aşağıda büyüklük ve opaklık kenar çubuğu adı altında bir çubuk var. Bunu kapattığınızda şu yanda gördüğünüz fırçalarımızın boyut ve opaklık olan bar butonu kaldırılmış oluyor. Yani bazen çalışmalarımızı etkileyebiliyor. Onu kaldırıp buradan devam edip sonra tekrar açabilirsiniz her zaman için. Evet arkadaşlar, bu dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. O halde sizleri bir sonraki dersime beklemekteyim. Kanalıma abone olup beğenilerinizle bana destek olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.